Gaziantep'teysen düreceksin. Bir dakika, bu çok güzel bir şey. Hadi be. Antepli gibi yemek istiyorum. İftardan sahura kadar yemek yiyorlar. Antep'te her pazartesi diyete başlarız. Öyle mi? Pazar günü de diyeti bozarız. Üf. Bak. Oh, duş aldırdım ya. Satırdan yapıyorsun. Ona niye kıyma diyorlar? Satır kebabı demek lazım. Yani yedik var. İyi yedik vallahi. Ben hayatımda hiç bu kadar yemedim. Canım çekti şimdi kavurma deyince. Bu abi buranın zirvesi. Video 10.000 beğeniye geçecek. İnşallah. Yani o biberin sesi çıkmalı. Anteplice dürümümü edip Anteplice. Ne yememiz lazım? üfürüp pide arasına nohut yatırırız biz. Yatırırız araya efendim yaprakları. Gaziantep'leme. Gaziantep'de. Gaziantep'te Gaziantep diyoruz. Takvim yapraklarından bir sayfa daha eksilmiş oldu. 2025'i tamamladık ve 2026'ya giriş yapmış olduk. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Bugün 1 Ocak 2026. Gerçekten benim için başlangıçlar çok güzel oluyor. Seninle Evet. başladığım için de çok mutluyum Emre. Aynen karşılıklı abicim. Bugün şehrini gezdir Gaziantep yapıyoruz. Emre ile beraberiz. Emre benim çok eski takipçim. Yaklaşık olarak 2016'dan beri. Yaklaşık 10 senelik bir geçmişimiz var. Aynen öyle. Aslında bugün Emre ile beraber çok güzel bir liste yaptık sizlere. Kesinlikle öyle. Gaziantep'te güzel gezeceğiz, güzel yiyeceğiz. İnşallah. Ne yiyeceğiz? Kebap var mı? Kebap var, Tamam, ciğer var, tamam, beyran var, tamam. lahmacun var. Antep deyince hepsi var. Hepsi var. Aynen öyle. Hı hı. Güzel bir video sizleri bekliyor. Lafı başta fazla uzatmak istemiyorum. Sadece sizlere özellikle 2025 yılında vermiş olduğunuz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizler izleyince bu kanal var. Dolayısıyla şehrini gezdir konsepti de sizlerle beraber video çekme isteğimden dolayı başlamıştı. Özellikle üçüncüsünü gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Bundan sonraki şehirlerde de sizlerin davetiyle şekillenecek. Dolayısıyla yaşadığınız şehirde beraber video çekmek isterseniz lütfen yorumlara mutlaka yazın ve aynı zamanda açıklama kısmındaki mail adresimize de mesaj atabilirsiniz. Video başlarken ne yapacağınızı artık çok iyi biliyorsunuz. 2025 yılında bahsettiğimiz gibi 2026 yılında da daha fazla izlenmemiz için videoyu başında beğenmeniz bizim için çok önemli. Aynı zamanda hype'larsanız da mutlu olurum. Takip etmiyorsanız da aramıza katılabilirsiniz. Bundan sonraki videolardan da haberdar olabilirsiniz. Şehrini gezdir Gaziantep başlasın mı? Başlasın. Hadi bakalım başlıyor. Ne diyorlardı buna? Bu sonbahar ve kış aylarında yaprakların sarar ve dökülmesiyle birlikte Anteplerin geleneksel yaptıkları gazel tepeleme olayı vardır. Yani, Gazel tepeleme. evet, yaprakları ezerek yürürler yani. Bunun ismine de gazel tepeleme demişler. Vay arkadaş. Şu an gazel tepeliyoruz. Hadi bakalım. Beyran'la kahvaltı yapacağız şimdi. Hı hı, çok güzel olacak. Ali abi eline sağlık. Oo. Güne kusursuz bir kahvaltıyla başlıyoruz. Antep'teyiz. Beyran'la başlıyoruz Aynen tabii ki. sabahları yediğimiz Antep yemeği. Burada hep böyle başlarlar değil mi? Aynen kahvaltı? öyle. Çoğunlukla böyle başlarız. Kış Çok güzel. aylarında özellikle. Senin böyle sevdiğin bir tarz var mı? Yani mesela ben sarımsaklı seviyorum. He. Sen de attırıyor musun genelde? Yani ben de bol sarımsak ve bol acılı seviyorum özellikle. Antep olunca acı O oluyor tabii. acının verdiği tat, renk bambaşka yani. Güzel. Burada bir biberimiz var. Evet, topak Antep biberi var. Topak Antep biberi. Hı hı. Bu O acı da mıdır? Acıdır. Acıdır. Hafif Tamam güzel. acılı vardır. Sinüsleri açacağız sabah Aynen sabah. öyle kesinlikle. O zaman başlayalım Emre. Başlayalım buyurun Hadi abi. bakalım. Arasa Beyrancısı. Burası benim daha önce denediğim bir yer. Evet. Arkadaşlarım da çok sık geldiler. Burayı ilk bana Akif abi önermişti. Petek Hı hı. Bakkaliye diye bir dükkanı var. Ben genellikle baharatlarımı oradan alırım ki sizlere tavsiye ederim. Daha önceden mutlaka alışveriş yapanlar vardır. Aynen öyle. Onun damak zevkine çok güveniyorum. O beni buraya getirmişti. Arasa Beyrancısı herhalde görüp görebileceğiniz en temiz dükkanlardan biri. Aynen öyle. Normal şartlarda bu kadar temiz olmuyor tezgahlar. Kesinlikle. Taşıyor çünkü. Hı hı, küçük, Ama- mütevazi. Ama şeyi güzel. Az porsiyon. Günlük verdiği kişi sayısı çok az. Hı hı. Butik. Bitirdiği zaman kapatıp gidiyor dükkanı. Aynen öyle. Limon olması sıkabiliriz gerekiyor abi. değil mi? Limon olmalı Tamam. tabii ki. Oh, duş aldırdım ben. Aynen limonu bol sıkacağız. Sizde bir de etlere de çok fazla limon sıkıyorsunuz değil mi? Görüyorum etrafta. Evet ete de biraz sıkılır tabii ama
limon sıkmadan tam etin tadını almak için limonsuz yiyenler de oluyor yani. Oluyor. Hadi bakalım başlıyoruz. Oo. Tabii bu biraz sıcak. Üfürüp yemekte dikkat etmemiz gerekiyor. Ne yememiz lazım? Üfürüp. Üfürüp. Hı hı. Yani biraz soğutarak. Soğutarak. Aynen öyle. İstanbul dilinde üfleyerek. Üfleyerek biz üfürüp deriz biraz. Üfürüp. Çok güzel. Abi Antep'teki şiveye bayılıyorum. Aynen Yani öyle. belli başlı şeyler var. Sen mesela dedin ya yaprakları Gazel tepeleme. Gaziantep'e. Çok enteresan. Ekmek bittikçe geliyor. Hepsi tamamen gelmiyor sabahtan. Aynen öyle. 5 tane 6 tane Hı hı, geliyor. Tabii sıcak sıcak olması lazım. Demin çocuk gördüm öyle fırından aldı ekmekleri getirdi buraya. Hı hı. O yüzden güzel. Zaten hem yemek sıcak olmalı hem ekmek sıcak olmalı. Yoksa Aynen. tadını alamayız yani. Bravo. Şimdi beyranımızın detaylarından bahsedeceğiz. Birazcık Hı hı. daha içelim bence. Hı hı, Ondan sonra içelim. yavaş yavaş bahsederiz. Biraz sinüslerimiz açılsın. Tadına varalım yani. Bunu böyle ısırmak mı lazım direkt? Isırarak yiyebiliriz abi. Zevki oradadır onun yani. Yani o biberin sesi çıkmalı. O sesi duymalıyız. Abi kütür kütür ya. Baksana. Aynen kütür kütür. Diyorlar ki abi döner yiyorsun canımız döner çekiyor. Köfte yiyorsun canımız köfte. Köfte çekiyor. Biberi de canımız çekmesin be kardeşim diye. Şeker. Şeker. Bu hazırlık aşaması çok güzel. Evet. En altta böbrek yatağı yağı var. Hı hı, tabanı yağlı deriz. Tabanı yağlıyor. Hı hı. Ondan sonrasında Biraz kırmızı biber konur. pirincini koyuyor. Pirinci, eti Eti. Tamam. ateşte pişirilir o. Evet. Üzerine et suyu eklenir. Evet. Fokurdar kaynar o. Kaynadıktan sonra zaten hazır demek yemek. Bunu neredeyse her gün içen var ya burada Antep'te. Tabii yani her gün biraz ağır olabiliyor ama içilebilir yani. Soğuk havalarda çok güzel giden Tabii. bir çorba. Direkt şifadır bu yani. Aynen. Soğuk havada. Bunu yiyip de hasta olan çok nadirdir Çok diye nadir. düşünüyorum. Evet. Kesinlikle Evet. öyle. Antepliler şanslı o yüzden. Aynen öyle. Buradan biraz bahsetmek gerekirse Ali abi aslında normalde optisyendi. 5 yıl önce açtı burayı. Hı hı. Her şeyi kendi yapıyor. Etini kasaba gidip kendisi ayıklıyor. Aynen öyle. Temizliyor. Hazırlık aşaması da aslında çok uzun sürüyor. Yani bu tabak önümüze gelmeden önce Tabii. dün akşamdan başlıyor Türlü hazırlık. aşamalardan geçiyor yani. Nasıl başlıyordu? Sen biliyorsun aslında. Yani gece tabii ki etin belli bir süre pişmesi gerekiyor bunun. Önemli olan o zaten. Etin yumuşaması gerekiyor parça parça. Biz tiftik deriz yani tiftiğini atarız. Parça parça olur. O yüzden tiftik olması için sabaha kadar pişmesi gerekiyor belli bir saat. Yüksek ısıda kaynıyor önce. Tabii yüksek ısıda pişiyor. İçinde kırmızı soğan var. Yani yüksek ısı derken kısık ateşte sabaha kadar pişiyor. Evet. Kısık ateşte piştiği için et kıvamını buluyor. Kendi yağını bırakıyor. Sabaha kadar öyle pişmiş oluyor. Et kıvama gelmiş oluyor. Şimdi o sıralamada aslında anlatmamız gereken bir şey var. Etleri ilikle beraber kaynattıktan sonra üzerine kef çıkıyor. Evet, etin kefi çıkar yani. Onu toparlıyor. Onu toparlayıp alıyor üzerinde. Aynen öyle. Ondan sonrasında da böbrek yağını kullanıyor. Böbrek yağıyla beraber kısık ateşte akşamdan bırakıyor. Sabaha Tabii. kadar o böyle kısık ateşte. Aynen kısık ateşte Ağır ağır. pişiyor, kıvamını buluyor. Sabah geldiğinde de böyle katman. O katmanı alıyor. Kefini almış oluyor yağını yani. Aynen öyle. O böbrek yağını da tekrardan hazırlarken en son Kullanıyor, tabanı yağlamak Tabanı için yağlamak kullanıyoruz için, tabii. Çok Tabanı enteresan. yağlı olması gerekiyor bu yemeğin. Aynen öyle. Bunların haricinde gönen baldo pirinci kullanıyorlar. Tabii ki çok önemli. Onu da haşlıyorlar. Hı hı. Aslında bu biraz yapboz gibi bir şey. Yani bütün yemekleri Yani hazırlıyor. parçaları birleştiriyoruz burada. Sipariş anında tekrardan topluyor. Çok, Yani burada etin kalitesi çok önemli, pişme derecesi çok önemli, pirincin kalitesi çok önemli. yani Muhammed az önce söyledi. Ben daha öncesinde beyran içtim ama dedi o beyran değilmiş dedi. Evet. Çünkü pirinç erimiş dedi. Burada pirinç tane tane de gelmesi Yok lazım. aslında. ağza gelmesi, damağa değmesi lazım. Aynen öyle. Hı hı. Çok güzel. Biraz daha yiyelim bence. Yiyelim tabii ki. Esnaf geldi buraya kahvaltıya. Mesela ekmekleri doğradı. Buna Tabii da ne diyorlar? O çeşitli o doğrama diyorlar. Tamam. Biz üzerine ekmeği parça parça doğrarız. Evet. Ekmek de içine karışmış olur. Bu aslında biraz daha böyle tok tutan bir yemek gibi oluyor değil Tabii mi? yani bunu yedikten sonra aslında sabah akşama kadar hiçbir şey yemeyiz. Evet. O bizi akşam yemeğine kadar tok tutar. Bu bölgedeki yemeklere bakınca aslında şu ekmeği çok görüyoruz. Yani hem kebapta, hem tavukta, hem dönerde, hem başka şeylerde hep ekmek her zaman var ve onun arasında dürüm yapıyorlar. değil mi? Aynen ve bu bizim meşhur ekmeğimizdir yani tırnaklı pide dediğimiz. Evet. Yani aklımıza gelebilecek çoğu şeyi bu ekmeğin arasına yatırıp deriz biz yani ekmeğin arasına yatırdı deriz. Tamam. Peyniri yatırırız, nohutu yatırırız, pilavı yatırırız. Evet. Dürüm eder yeriz yani. Yani biz bu ekmeği yemeden masadan doyarak kalkmamış oluruz eğer ekmeği yemezsek. Biz de yedik ama doymayacağız bugün. Hı hı. Devam Tabii, edeceğiz. Videoyu izleyen diyetisyenler bize kızabilirler biraz ekmek deyince ama biz de Antepliler maalesef doymuyoruz. Muhammed'in eşi diyetisyen mesela. Ama kızmaz herhalde. Kızmaz Beni mı? niye götürmedin buraya der sana. Sana kızar.
hı. Çok güzel bir beyrandı. Ben Ben öyle. çok beğendim. Evet, kesinlikle. Ee, Tadı tuzu yerinde yani. Yerinde. Sarımsağı çok güzel. Sarımsağı özellikle taze olarak eziyor. Kesinlikle. Onu taze katıyor içine. Bu gibi detaylar var. Yani baharatından tutun, içindeki kullandığı malzemelere kadar hepsi çok özenli. Eğer ki Antep'e geliyorsanız gelmeniz gereken beyran duraklarından bir tanesi burası. Kesinlikle öyle. Tertemiz. Bir de bulunduğu ortam itibariyle Bakırcılar Çarşısı'nda burası gerçekten güzel bir yer. Tarihi bir yer Tarihi yani. bir yer. Hı hı. Biraz daha böyle ambiyansı yaşayabiliyorsunuz. Özellikle gelmeden internetten kontrol edin lütfen. Hangi günler açık, hangi günler kapalı. Genellikle sabah erken saatlere bitiyor. Ali abi, sabah kaçta bitiyor servis normalde? Biter. 4.30'da başlıyormuş, 10.30'da bitiyor. 4.30'da başlamak için kaçta geliyorsun abi sen? 3.30'da evden çıkıyorsun. Vallahi helal olsun. Abi inanılmaz bir şey. Yani büyük bir emek var bu yemekte. Ama bu Antep'te hep böyle. Tabii aynen öyle. Yani yemek konusu olunca esnaf sabah değil, gecenin yarısında Yani çıkıyor. yemek konu olursa saatin bir önemi yok bizim Yok. için. Evet. Kesinlikle gece de yeriz, gündüz de yeriz. Hiç önemi yok. Bence vaktin. Ramazan ayı da en güzel zamanlardan biri. Kesinlikle. Yani bir Ramazan Kesinlikle. geçirmeniz lazım Hı. burada. Olağanüstü oluyor. Yani iftardan sahura kadar yemek yiyorlar. Aynen. Non-stop. Sahurda da yiyebiliriz bunu Ramazan'da. Öyle mi? Hı hı, sahurda da Hep yapan açıktı. yerler var. Ben bu Ramazan geleceğim buraya ya. Karar verdim. Antep'e geleceğim. Bir yaşayacağım şu sokaklardaki duman altı ortamı. Kesinlikle öyle. Peki. Beyran 230 lira normal tabağı. Doğrama isterseniz 230 lira. 1,5 beyranı 350 lira. Yani dışarıdaki ortalama fiyatlar artık Antep'te 300-350 bandında. Yani evet 250, 230, 300, 350 arası değişmekte Burası fiyatlar. birazcık daha esnafa hitap ettiği Esnaf, için evet. birazcık daha fiyatlar Daha uygun. fiyatlı. Ve gayet güzel, lezzetli tadında geldiğiniz zaman buraya değerlendirebilirsiniz. Hı hı, kesinlikle. Biz şimdi Gaziantep denince önemli lezzetlerden birinin peşine gidiyoruz. Kıyma kebabı. Gaziantep'te kebap yemeye gidiyoruz. Hadi bakalım. Görüşürüz orada. Sıradaki durağımız orası. Biber yiyorum. Oo, acı. Acıdır abi damarı. Bak damarı yemeseydim. Damar da şu. Hı hı. Biz damarın rengine bakarak acı mı değil mi o biber Anlıyor tahmin musun? edebiliriz. Vallahi. Hı hı. Damarın daha yeşilimsi veya sarımsı olmasında acı mı tatlı mı anlaşılır biber. İkinci durak için Baransel Kebap'a geldik. Burası çok özel yerlerden bir tanesi. Aynen öyle. Benim Antep'te kebap yemeyi en çok sevdiğim yerlerden biri. Hı hı. Çok Sen doğru. de biliyorsun burayı. Kesinlikle öyle. Şimdi kebap yiyeceğiz ama öncesinde önümüzde başka bir şey var. Bu nedir? Yani biz bunu kesik olarak adlandırırız. Antep'te klasik bir şeydir. Kebaptan önce yarım ekmek, küçük ekmek diye adlandırdığımız kavurmadır. Evet. Bu tat olarak ilk önce bunu yeriz. Kavurmanın üstüne kebabı yeriz. Evet. Bu kavurma ama akciğer kavurma. Evet, akciğer kavurmasıdır bu. Yani bu bildiğimiz diğer ciğerden Yok, değil. değildir. Evet. Hı hı. O Antep'te yapılıyor. Tabii Antep'te yapılan, gene Antep'e özel bir kavurmadır bu yani. Çok güzel. Biberimizi ayıklayalım. Biberimizi ayıklayacağız. İçine katıyoruz. Aynen öyle. Piyazımızı atacağız içine. Az önce yediğim biber var ya hala damağımda. Ama çok güzel gidiyoruz bence. Gerçek bir Antep lezzeti. Aynen öyle, kesinlikle. Sen mesela sabah kalktığında kahvaltı olmazsa olmaz dediğin ne var? Yani en başta tabii ki beyran geliyor, katmer geliyor. Börek yiyor musun? Burada çok güzel börekler de var. Evet, börek de olabilir. Hı hı. Antep peyniriyle yapıyorlar değil mi? Antep peyniriyle yaparlar. Maydanoz, Antep peyniri. Aynen öyle. Fıstıklısı da vardır tabii onun. Olmaz da olmaz tabii gene sabahları yediğimiz nohut dürümü olabilir. Nohut türü. Hı hı. Onun mesela İstanbul'da yapan yer çok az. Çok az. Bulamıyorum. Nadir. Bir Evet. tek şeyde var. Güngören'de, Köyiçi Mahallesi'nde var. Orası güzel yapıyor. Yani İstanbul'da çok fazla bilinmeyen bir yemek ama Antep'e geldiğin zaman da aslında doymak için yenilen bir yemek değil mi? Kesinlikle öyle. Öğlen veya sabahları bir pide arasına nohut yatırırız biz. Onunla kahvaltımızı veya öğle yemeğimizi yemiş oluruz. Vallahi Emre çok güzel söylüyorsun. Öyle güzel anlatıyorsun ki ya. Yatırırız araya efendim. Ben bayılıyorum hem böyle Antep'te yemek muhabbeti yapmaya. Buna baharat gerekiyor mu? Yani baharat atabiliriz, kimyon atabiliriz, Tamam. kırmızı biber atabiliriz. Biraz tuz, hafif limon sıkarız O buna. zaman biraz kimyon atıyorum. Hı Ben. hı. Baharatlar olmazsa olmazıdır. Kimyon mu? Şurada kimyonumuz vardır. Heh, bu karabiber. Kimyon özellikle buna girer. Ciğerde kimyon seviyorum ben. Kesinlikle. Çok güzel tat verir. Şimdi bizim aynı zamanda birer tane kebabımız pişiyor ve onun yanına da bir tane Maraş taraklı pişiyor. Hı hı.
Hepsi çok iyi gözüküyor ki Özkan abiler sosyal medyayı güzel kullanıyorlar. Aynen Ben her öyle. gördüğümde böyle canım çekiyor. Hep böyle yutkunuyorum. Ağzımız sulanmış oluyor Şimdi yani. bile yutkunuyorum. Yani yemekteyken yemeğe düşününce insan yutkunuyor. Kesinlikle öyle. Ama buradaki kebaplar özellikle söylemek gerekiyor. Dokunduğun anda dağılıyor. Aynen öyle. Zaten kıymanın özelliği öyle dağılması lazım dokunduğun zaman. Zırhtan geçmesi lazım. Evet. Zırh dediğimiz bir olay var. Kasaplar genelde bunu yapar. O zırhtan geçtikten sonra et dağılmaya hazırlanmış demektir yani. Evet. Keserekten ve kıyma makinesine geçerek de olmaz. Makineden geçen kıyma olmaz öyle. Olmaz. Zırhtan geçmesi özelliğidir. Aynen. Biz kasaba sipariş verdiğimiz zaman özellikle eti zırhtan geçir diye tembih ederiz. Söyleriz, vurgularız. İşçilik gerekiyor ona da. Kesinlikle öyle. Nasıl yiyorsun şimdi bakacağım. Sen bir yap. Tamam, ben hafif limon sıkacağım. Tamam, ben de sıkayım. Antepli gibi yemek istiyorum abi. Aynen öyle. Usulüne uygun. İsteğe bağlı olarak içine piyaz koyabiliriz. Soğan, maydanoz piyazı koymayabiliriz. Koymayalım. Ben normal bunu Antepli olduğum için Anteplice dürümümü edip Anteplice. aynen öyle. Yağı da akar biraz tabii. Bu yağlıdır çünkü. Ama Antepliler normalde alttan tutmazlar mı? Yani alttan da tutarlar. Ama elimiz ıslanır Hı şimdi, hı. değil mi? Hadi bakalım. Güzel. Yani keşke izleyenlerimizin hepsi burada olsa da Ha keşke. bu tadı onlara anlatabilsek. Hakikaten bu acısı ayrı geliyor. Kesinlikle. Etin tadı ayrı geliyor. Kesinlikle. Antep'e geleceğim diye birkaç gün önceden antrenman yapmaya başladım biliyor musun? Hı hı. Ama ne antrenmanı sor. Yani mideyi boşaltmamız Evet. lazım Antep'e gelmeden önce ki Aslında yanlış bir şey biliyor musun? Yani zayıflamaya çalışmaman lazım. Yani diyet yapmaman lazım Hı hı, Antep'ten hı hı. önce. Çünkü miden küçülüyor. O zaman burada yeme şansın daha azalıyor. biz Antep'te her pazartesi diyete başlarız. Öyle mi? Aynen. Pazar günü de diyeti bozarız. Ona Antep diyeti diyebilir miyiz? Aynen öyledir. Lezzeti inanılmaz iyiymiş ya. Bu kavurmayı yedikten sonra kebabı daha heyecanla yeriz. Daha tadını alarak yeriz. Sanki bunu yiyince doymuş değil de daha fazla acıkmışız gibi oluruz. Abi ben senin yanında var ya acıkıyorum gittikçe hakikaten. Emre çok güzel anlatıyorsun ya. Ama bak Antep'te genellikle böyle. Herkes yemek düşkünü Hı hı. ve yemeği yerken de anlatırken de çok gözlerinin içi parlıyor Biz insanın. yedikçe doymuyoruz. Evet. Yedikçe acıkıyoruz. Bu yanında gelen şeyler ikram mı? Hı hı. Kebabın yanında bunlar illaki olur yani. Evet. Zaten bu bölgeye geldiğin zaman seni masadan doyurmadan Yok kalkmayacaksın. kesinlikle. Değil mi? Hep doyurmak üzerine gidiyor. İstanbul'da mesela veya diğer büyük şehirlerde yemeği yiyorsun ama bazen doymadan kalkabiliyorsun. Hı hı. Maalesef en kötü yanı o. Hı hı. Burada parasının karşılığını veriyor ama sadece o da değil, senin doyarak mutlu şekilde kalkmanı istiyor. Güzel geldi, acıktın vallahi. Aynen öyle acıktırdı Hakikaten. yani. Hazırlık yaptım mideye. Üstüne kebap çok güzel gider. Şu an bunun. hiçbir şey yememişim gibi hazırım şu Kesinlikle anda. öyle. Biz zaten sabahları eğer kahvaltımızı yapmazsak, Tamam. aç olursak kendimizi kesinlikle işe veremeyiz. Doğru. O işten huzur alamayız yani. Doğru. İlla ki ya kebabını ya beyranını ya katmerini işte ya nohut dürüm çeşitlerini yememiz lazım. Bravo. O zaman şöyle yapalım. Biz bunları yedik, çok güzeldi gerçekten. Çok Kesinlikle. lezzetli. Siz bir ızgaranın başına gidin. Orada biraz pişirme sahnelerini görün. Hı hı. Ürün gelmeden önce bir daha gelin, size bir şey söyleyeceğim çünkü. Bu nefis kebap görüntülerinden sonra videonun geri kalan kısmında kebap yiyerek niye devam etmelisiniz? Bundan dolayı Trendyol Go by Uber Eats ile beraber Gaziantep'lilere özel aşağıdaki kodu belirledik. O kodu girerekten indiriminizi alabilirsiniz. Yemek yerken bizi izlemek daha keyifli olur. Sen kebabı tatlı mı seviyorsun, acı mı seviyorsun, sade mi seviyorsun? Hani benim kıyma olarak önceliğim sadedir. Evet. Etin tadını tam olarak alabilmek için. Ama onun dışındaki kebap tarzlarında acısı, baharatı, piyazı, salatası içinde olsun isterim. Antep'te kıyma diyorlar değil mi? Yani kebap demiyorlar aslında. Yani kıyma derler daha Evet. çok. Hı hı. Kıyma kebabı. Kıyma kebabı. Hı hı. Bence mantıklı çünkü aslında kıyma yiyorsun. Tabii ki kıyma eti yiyoruz. yani. Ama kıyma çekmiyorsun yani satırdan yapıyorsun. Ona niye kıyma diyorlar? Satır kebabı demek lazım o zaman. Yani Şaşırdı şu anda. Doğru değil mi? doğru ama burada yani ağız alışkanlığı Ağız kıyma alışkanlığı. denir Tabii, yani doğru. daha çok. Doğru. hakikaten Satır öyle. kebabı demeyiz veya zırhta çekilmiş kıyma demeyiz. Demeyiz. Kıyma kebabı deriz. Bak şu anda çekiyor usta orada. Hı hı. Kebap hazırlandı. Yavaş yavaş bize Aynen. gelecek. Of, Dumanı tütüyor orada. dumanı tutuyor. Çok heyecanlıyım. Vallahi heyecanlıyım. Evet, beklediğimiz an geldi. Kebaplarımız geldi. Duramıyoruz yerimizde. Yemek için büyük bir heyecanla bekliyoruz şu an. Niye bekliyoruz ki? Yiyelim bence. Yiyelim abi buyurun. Hadi bakalım. Önce etten başlayalım. bence. Etten başlayalım abi. Onu çünkü soğutmaya gelmez. Aynen öyle. Abi bu et demin usta ocaktan böyle çıkarırken
Altından böyle sular şelale oldu. İnanılmaz. Lokum diye tabir ederiz biz, yumuşaklı. Hakikaten öyle ve yağlı da. Hı hı. Şimdi taraklık bölgesi olduğu için yağlı kısmı çok fazla yok ama et kısmı daha fazla ağırlıklı ama ucunda bırakmış usta. Mesela bu yanmış olan kısımları ben çok seviyorum. Yağ Aynen. kısımları. Onun tadı da ayrıdır. Kebaba, ete verdiği tat ayrıdır. Yağlı kısmı. Önümüzde muazzam bir kıyma var. Dağılmış vaziyette. Aynen öyle. Bu sade, acısız kıymamızdır. Ufak bir şeyle başlayacağım. Ben yani direkt ekmeğin arasına yatıracağım yarım ekmeği. Yatır bakalım. Ben de Hı hı. yatırıyorum. Hı hı. Yani böyle derler ya hani anam babam usulü direkt Aynen öyle. rastgele yatıracağım. Ben bunun içine piyazı, soğan, maydanoz piyazını koyarım. Piyaz Çünkü- diyorsun ama bu sadece soğan maydanoz değil mi? Evet, soğanla ve Öyle mi maydanoz. diyorsunuz? Tabii. Soğan ve maydanozun karışımına piyaz deriz biz Tamam. Anteplice. Ben de koydum piyazımı. Hı hı. Yatırdın onu güzelce. Aynen, yatırdım Ben öğrendim, onu. Bak, Hı hı. Hafif bir tuz. Çok hafif de limon sıkabiliriz buna. ben bir sade yiyeyim de sonra limon sıkarım. Aynen, sade de tadını alabiliriz. Çok iyi bir dürüm yaptın yani. Aynen öyle. Hadi Şimdi bakalım. ilk lokmamı alıyorum. Üstü çok güzel pişmiş. İçi de yağı çok güzel geliyor. Hı hı. Farkındasın değil mi? Bayıldım. Yanında yeşil biberimizi de yiyebiliriz tabii. Acı sevenler için olmazsa olmaz. Yılın ilk videosunda acıların çocuğu olduk. Aynen öyle. 2025 çok tatlı bitti. Çok güzel seyahatler yaptım bak mesela. Evet. Tokyo'ya gittim. Orada da bir kebap kültürü var. Tavuk köftesinden kıyma kebabı yapıyorlar. Hı hı. Bak mesela enteresan. Değişik bir Tokyo'da. tarz. Evet, yakitoricilerde. Tabii şaka yapıyorum ya, o kadar birbirine benzemiyor ki yani. Özkan abi o ne? Tabii çoğu eski bir lahmacun. Onu herkes bilmez. Antep'in eski lahmacunu. Soğan, ayva, ceviz, Kışlık lahmacun. nar açık. Bak biz biliyoruz abi. Evet. Antep'te çoğu adam bilmiyor bunu. Her Bunu sen yapıyor musun normalde? Peki. Tezgah. Bana özel yapmadın. Hayır hayır. Tezgahımızda var. Yani bunu tatmak zorunda değilsiniz. Ben sizin için getirdim. Tatmak zorunda değiliz, olur mu ya? Tatmak isteriz. Şu şey yani videoya katmak için getirmedim. Siz eğer şeyse Alıyor bakın. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Eline sağlık. Yani abi sofraya diyecek söz yok. Aynen öyle. Kışlık lahmacunu seviyor musun? Tabii soğan lahmacunun nar ekşili mükemmel olur. Kışın yediğimiz özellikle. Burada ayva ve ceviz de var. Ayva ve ceviz de vardır tabii ki. O tercihe bağlı olarak konulabilir, konulmayabilir. Sarımsak burada tabii ki var ama mevsiminde kullanıldığı zaman Antep usulü olmuş oluyor. Antep usulü diyorlar. olmuş oluyor. Soğan da Urfa'da daha fazla kullanıyorlar. Aynen öyle Ağırlıklı yani. olarak lahmacunda. Hı hı. O yüzden ona Mevsimine da- göre orada da yeniyor, burada da yeniyor yani. burada mesela Urfa lahmacunu Antep lahmacunu diye ayırt edilmez. İstanbul'da ayırt ediliyor. Yok. Onu ayırt etmek için Hı de hı. ikiye ayırmışlar. Soğanlı, sarımsaklı. Sarımsaklı olan Antep'e ait Hı hı. diyorlar. Soğanlı olan da Urfa'ya ait diyorlar. Yani biz burada öyle kesinlikle demiyorlar. şehir olarak ayırmayız. Antep lahmacunu veya Urfa lahmacunu demeyiz. Evet. Sebzeli veya soğanlı lahmacun Ha, deriz yani. Güzel. Hı hı. Ben tadına bakayım bunun. Tabii ki abi. Nar ekşisi o kadar güzel geliyor ki. Hı hı. Bak bayıldım. Ayva da çok güzel tat veriyor. Bu arada maydanozları yabani maydanoz. Aynen öyle. Normal maydanoz vermiyorlar. Yok. Bunu da beğendim. Direkt taradan nasıl geldiyse öyle yani. Tadı çok güzel. Hı hı, Evet, kesinlikle. yani normalde maydanoz tadını çok alamazsın ama bunda bayağı aromasını veriyor. Beğendim yani. Hı hı. Değil mi? Tadının Güzel. aroması yerindedir yani her zaman. Ama kıymamıza diyecek laf yok yani. Ağızda dağılması, tabakta dağılmış olarak gelmesi. Sen peki normalde kıyma yiyeceğin zaman nereye gidiyorsun? Yani kıyma olarak ben daha çok hem benim ofisime, şirketime yakın olduğu için Kalealtı civarlarını tercih ediyorum. Tercih Ama ediyorsun. Baransel'de yeni oluşan yeni bir yer olduğu için Baransel'de bundan sonraki süreçte tercih edeceğim. Güzel mi, sen beğendin bunu? Evet abi, gerçekten diyecek söz yok yani. Kıyma Süper. özellikle dağılması gerek ki dağılıyor zaten. Tabii şimdi usta orada pişiriyor, koyuyor, çekiyor onu direkt eliyle. Ona da nasıl dokunuyor ben anlamıyorum. Hakikaten yanmıyor mu, artık eli alışmış demek ki. Artık alıştığı için tabii. Çekiyor onu, üzerine bir dokunuyor, dağılıyor anında. Aynen öyle. Şimdi dükkanda kalabalıklaşmaya başladı. Tezgah çok güzel oluyor bence. Sen de yesene Enes. Emre'nin de kardeşi burada bu arada, Enes. Kendisi Aynen doktor. öyle. O da dün akşamdan beri yemek muhabbeti yapıyoruz. Öf yani beni o kadar gaza getiriyorlar ki abi şunu yiyeceğiz, abi bunu yiyeceğiz. Bir de akşama belki bir sürprizimiz var. Videonun Aynen sonunda, öyle. Değil mi? Şimdi normalde tek şiş hisselerinizde dürüm olarak alıyorsunuz. Porsiyonda çift şiş olarak geliyor. 270 gram var. Çok fazla aslında. Çok gramaj fazla. olarak. Dolu dolu. Evet. Buranın konsepti normalde dürüm. Tek tane şiş yiyeceğim, tadına bakacağım diyorsanız. Evet. Asıl Dürüm olarak. konsept dürümdür Evet. yani. Ama bunu da mesela tabakta verebiliyorlar. Bir ekmek, ekmeğin içine şişi çekiyor.
Ardından tabakta o şekilde masaya veriyor. Hı hı. Onu sen dürüm olarak yiyorsun. Ama bu şekilde de çift porsiyon bence gayet doyurucu. 2 kişi, 3 kişi geliyorsanız bir porsiyon söyleyin. Tadına bakın. Beğenirseniz ki Tabii. beğeneceksiniz. Devam edersiniz ya da burada doymayalım başka yerlere gidelim derseniz Hı hı. o da çok önemli. Bazen insanlar paylaşımlık yapması daha doğru olabiliyor. Şimdi en çok beğendiğin ne oldu? Kıyma güzel değil mi? Kıyma güzel. Yani kıymanın dağılmış olması, böyle aşırı derecede yağlı olmaması gerekiyor. Tabii ki ağza büyük yağ parçaları gelmemesi gerekiyor. Evet. Yağ da güzel oranda pişmiş. Yani et tadı ağzımıza geliyor. Lahmacun tadına baktın mı? Bakayım, ona da bakmadım ama hemen bakayım. Ben de en çok özlediğim lezzetlere devam ediyorum. Yani baskın olarak soğan, ayva tadı geliyor yani lahmacundan da. Bizim kışın yaptırdığımız popüler lahmacun da budur. Aynen öyle. Bir de bunu mesela tadım lokantasında yemiştim ben. O çok güzel Evet, yapar. orada da çok güzeldir. O da sanayi içinde Hı hı. özel duraklardan biri. Şimdi kıyma kebabıyla ilgili birazcık daha bilgi vermem gerekiyor. Uğur Baransel ve Özkan Baransel buranın sahibi. 4 sene öncesinde kurdular burayı. Hazırladıkları et Van ve aynı zamanda Gaziantep'ten gelen hayvanlarla, yani Antepalli. Antepalli. Aynen dediğimiz koyun türü. İki türlü kullanıyor ve genellikle böyle 75-80 kiloluk bir hayvandan bahsediyoruz. Hı hı. Onun gövdesinin üst kısmını kullanıyor genellikle. Sırt bölgesi. Etin karışımında kuzu ön kol, kaburga, arka but var. Birazcık da böyle kuyruk yağı var tabii ki yağlandırmak için. Tabii. Ama ideal karışım. Bir de üzerine ekstra olarak tuz var. Aynen öyle. Başka hiçbir şey yok. Baharat yok Yok farkındaysan. kesinlikle. Sade, lezzetli. Yani çatalı koyduğun anda gidiyor, dağılıyor. Şimdi tabii biraz soğuttuk ister istemez. Ama baksana batırmakta bile Çatala bile gelmiyor, Gelmiyor, yani dağıldığı için zorlanıyor. etin Aynen. kalitesinde. özellikle söyleyebileceğimiz öğle saatlerinde yoğun oluyorlar. Saat 2-3 civarında biraz daha sakinliyor. O yüzden Sakinlemiş olur. o saatler daha tercih edilebilir bence. Çok güzel yemek için tekrardan teşekkür Rica ederim. ederim, afiyet olsun. Biz adisyonu isteyelim. Fiyatlar geldikten sonra da sıradaki durağımıza devam edeceğiz. Adisyonumuz geldi. Kesikten başlayalım. 65 lira fiyatı her biri. Kıyma kebabının porsiyonu 270 gram. İçinde 2 tane şiş var. 520 lira. Maraş taraklığımız 320 gram olarak geliyor. 600 lira. Kolamız var 70 lira. Ayranımız var 30 lira. Burayı da şöyle söylemek lazım. Yani normalde İstanbul ortalamasının tabii ki altında ama Antep'te iyi bir fiyat İyi bir seviyesindedir. fiyatlandırma. Ama gramaj yüksek. Tabii gramaj yüksek. 270 gram bayağı doyurucu. Hı hı. Yani 1 kilonun 1/4'ü kadar. Aynen Öyle öyle. düşünmek lazım. Tabak dolu dolu yani. Evet ama biz doymayacağız. Devam edeceğiz. Sıradaki Devam durakta edeceğiz. ciğer yemeye biraz daha merkeze gidiyoruz. değil mi? Aynen öyle. Görüşmek üzere ciğer Görüşürüz. noktasında. Hadi bakalım. Hadi canım ciğerim. Görüşürüz orada. Şehrini gezdir Gaziantep'in 3. durağı için merkezdeyiz. Evet. Löküs ciğere geldik. Aynen öyle. Burası Urfa usulü ciğer yapıyor. Urfa usulü ciğer. Hı hı. Ama tarzı farklı. Birazcık farklı. Yani evet, normal ciğere göre farklı. Evet, çünkü Hı hı. içindeki kullandıkları yağ normalde kuyruk yağı kullanırlar. Burada gömlek yağı kullanırlar. Gömlek yağı kullanıyor. Bir Gömlek de yağını ciğerin doğranışı farklı burada. Biz biraz daha Antep'te aslında büyük yeriz ama burada Urfa usulü olduğu için ince ve küçük. Evet. Şiş sayısı daha fazla. şiş sayısı fazlaysa bizde gözümüz doyar. Aynen öyle. Sonra karnımız doyar. 9 tane şiş geliyor porsiyonda. Hı hı. Porsiyonumuz burada. Güzel bir ev ekmeğinin altında yatıyor şu anda ciğerlerimiz. Usul olarak Urfa usulü olduğunu söyledik ama buranın kendi dokunuşu, o gömlek yağını rulo haline getiriyorlar akşamdan. Dolaba kaldırıyorlar. Aynen öyle. Ertesi sabah geldiklerinde kesip ciğerlerin arasına şişe Hı diziyorlar. hı, kesinlikle öyle. Ve günlük olarak geliyor. Günlük olarak gelir tabii. Antep halliği. Hı hı, aynen öyle gene. O zaman Başlayalım. startı verelim. Evet. Şimdi- Sabırsızlıkla. Bu ekmeğimiz çok ip ince bir ekmek. Hatta güneşe doğru tuttuğumuzda güneşi arkadan yansıtıyor. Aynen öyle. Çok incedir. Ev ekmeği deriz biz buna. Ocağın başında Sıtkı Usta var. Sıtkı Usta burada yaklaşık 11-12 senelik çalışıyor. Burası da 15 yıllık bir işletme. Ciğeri sürekli olarak kontrol ediyor. Sürekli ızgarada ileri geri ileri geri, hatta suyunu kaybetmesin diye sürekli Hı. çevirerekten gidiyor. Yanmaması da lazım. Aynen öyle. Buyurun. Önce bir taze Evet, şeyine tadına bakalım. bakalım. Ama tabii buna kimyon dökmeyi unutmuyoruz. ben unuttum. Ciğer kimyonsuz olmaz. Olmaz. Şöyle kenarına da biraz Hı dökelim. hı. Aynen. Şöyle. Süper oldu. Tamam. Abi ciğer benim en sevdiğim sakat atlardan biri. Taze olduğunu zaten tadından anlayabiliyoruz abi aslında. Çok güzel. Hı hı. Pişimi çok güzel olmuş. Kokusu çok güzel geliyor. Aynen öyle. Bunlar tazelik göstergesidir yani. Aynen öyle. Ben şimdi bir dürüm yapıyorum. Hı hı. Gaziantep'teysen düreceksin. Düreceksin. Aynen öyle. Dürüme yatıracaksın. Yatıracaksın bunu.
Baharat. Bak adam biliyor, sıralama yapıyor, diziyor. Aynen öyle. İnce işçilik bu. Burada da sumaklı, maydanozlu bir soğanımız var. Hı hı, Buna hı. piyaz diyorlar demişti. Aynen öyle. Piyaz. Ekstra sumak var bunda. Abi ekmek çok güzel ya. 3 farklı undan yaptırıyorlar bu ekmeği. Evet. Kendilerine özel yaptırıyorlar. Dışarıda çok fazla yerde bulamazsınız. Ben bunu ilk 15 sene önce yemişim. Bak ilk açıldığı zaman geldim. Hı hı. Açıldığı sene buradaydım. Arkadaşlarım bayılmıştı, bu ekmekten İstanbul'a götürmek istemişti. Yani çok acayip bir ekmek. Muhammedciğim bundan yemen lazım. Fazla iyi. Diyarbakır usulü ciğeri de çok seviyorum. Hı hı. Onu da mesela özellikle söyleyebileceğim postane ciğercisi var Diyarbakır'da. Evet. Sabah saatlerinde yaparlar. Burada başka bir ciğerci daha var. Gece yarısı açıyor, sabaha doğru bitiyor. Ciğerci Ali Haydar var Ali Haydar. burada. Aynen. O sabah 7.30 gibi biter. Biz onlara da daha önceki videolarda göstermiştik. Antep'teki ciğer kültürü aslında buzdolabı olmadığı dönemlerden başlıyor. Hı hı. O yüzden hava sıcaklığından, nemden etkilenmesin diye sabah taze kesiliyor. Sabah erkenden tükeniyor. Aynen öyle. Saat sabah. 7'de ciğer bitiyordu Hı hı, Ali Haydar'da. hı hı. Yani ciğer bizde günün her öğünü yenebilecek bir Evet. kebap türü. Abi dürüm yapınca çok lezzetli oluyor. Ekmek gerçekten çok yakışıyor. Farkında Evet. mısın? Ne kadar sararsam sarayım incecik kalıyor. İyi ki Antep'te yaşamıyorum ben. Yaşasaydım var ya tahmin edemiyorum. Birçok kişi Trakya'da hep kuzu eti sever. Burada koyun eti seviliyor. Koyun eti. Toplu Tamamen. hatta. 1,5 yaşında hayvanlarla yapılıyor. Ve Bu ciğer de 1,5 yaş. Aynen, koyun da özel doyurulmuş olmalı. Yani özel beslenmiş olmalı koyun da. Her koyun olmuyor. Yediği besinden dolayı farklar oluşuyor. O yüzden özel besinlerle beslenmesi gerekiyor. Aslında ete tadı veren de o oluyor zaten. Evet. Koyunun beslenmesi. Burada gittiğimiz birçok yerde genellikle Van hayvanı ya da Aynen. Van veya Antep halliği Antep dediğimiz halliği. koyun türleri tüketilir. Antep halliği de böyle kuyruk tarafı ekstra yağlı, Evet. bacakları kısa, Hı hı. burnu uzun, Hı hı. kulakları aşağı sarkıyor. Sırtı daha dolgundur yani. Dolgun, lezzetli bir hayvan. Kesinlikle öyle. Mesela bazı yerlerde gördüm Sivas koyunu kullanıyorlar. Hı hı. Bazı yer Van koyunu kullanıyorlar. Hı. Yani böyle bölgeden iyi ürünleri bildikleri için hayvana göre Evet. farklı et ve farklı lezzetler yapıyorlar. Kıymayı mesela illaki Antep halliğinden yapıyorlarsa kuşbaşını mesela Van hayvanından Van hayvandan verebiliyor. yapabiliriz Evet. yani. Hı. Ama özel gelir yani kurban Antep'e. Evet, Özel çeşit olarak tüketilir. çok güzel. Sade de tadına bakayım. Biz tek porsiyon söyledik ki bölüşelim diye. Çünkü bir tane daha durağımız var. Daha durağımız var aynen. Ve sonrasında da bir sürprizimiz var size. Bugün gün boyu yemek yiyeceğiz. Yani hayatımın en fazla yemek yediğim günlerinden biri olabilir. Günlerinden birisi olabilir. Aynen öyle. Ki gideceğimiz durak da bitmiyor zaten. Bitmiyor. Yani sabahtan beri tek yaptığım şey Yemek. yemek. Ama işimiz bu. Normal şartlarda bu kadar yemiyorsun ama değil mi? Yok, normal şartlarda yemeyiz yani. Ne yapıyorsun mesela? Sağlıklı beslendiğiniz oluyor mu hakikaten? Ya tabii dikkat ettiğimiz oluyor ister istemez. Sağlık Sebze- sorunları ortaya çıkmasın diye. Sebze yemeği. Sebze ağırlıklı da tabii evlerde tencere yemekleri de pişiyor. Kuru fasulye olur, yeşil fasulye olur, barbunya olur, Ha. patates yemekleri. Bunlar da evde tencere usulü pişirdiğimiz yemeklerdir. Dönüp dolaşıp peki gene ete geliyor mu bu konu? Tabii ete dayanıyor ucu. Bamya yiyeceksindir. Etli bamya. Ya Evet. tencere yemeklerine de et koyuyoruz. Bizde Evet. etsiz yemek nadir. Evet. Ama kebabın yeri bambaşkadır yani. Kesinlikle. Herkesin de bir kebapçısı var. Herkesin gittiği, kendine özgü bildiği, güvendiği, temiz olarak saydığı, sevdiği kebapçılar vardır. Abi bir de evlerde de yapılıyor ya, o çok güzel bir Tabii şey. evlerde de yapılır. Antepliler anlıyor bu işten. Aynen öyle. Pazar günleri balkonlardan dumanlar yükselir. Yani veya ormana gittiğiniz zaman Dülük Ormanı'na duman yükselir hep. Ormanı duman kaplar. Senin baba da yapıyor mu mesela? Kebap, kıymak Tabii evde de yapardık. Hı Valla. hı. Evet. Öğrenmem lazım benim nasıl yapıldığını. İleride çocuklarıma yapmam lazım kıymak. İşte İbrahim Tatlıses gibi balkonda. Şimdi oturduğumuz yerlerde çok izin vermiyorlar ama gene de yapmaya çalışıyoruz bir yerlerde. Bağ evine gidersek bağ evinde yapıyoruz. Yani bunu yapmadan kendimizi alıkoyamıyoruz. Abi nasıl koyacaksın? Onu yapıp da elle yemek bambaşka bir tat. Kültüründe bu var. Baksana ciğerin suyu ne kadar güzel Hı hı. kaldı. Yani şöyle göstereyim. Acayip gözüküyor. O yağlı ekmek de çok güzel olur. Yani tek başına bile yense yağlı ekmek çok güzeldir. Bu ev ekmeğine bayıldım. Evet. Yani hakikaten bunu gelip burada denemeniz lazım. Hı hı. Ciğer yiyecekseniz böyle bir ekmekle yemeniz lazım. Zaten bu ekmek normal ekmek gibi ağırlık yapmaz midede. Hafif kalır. O yüzden çok şişkinlik vermez yani vücuda. Yani Alacaksam kilo kaliteli almak istiyorum. O tabii yüzden kaliteli Antep- kilo almak çok önemli. Antep'te kaliteli olur. Aynen öyle. Aynen Uçak biletini alın gelin abi. Hı hı. Vallahi. Kesinlikle. Herkese yetecek etimiz var yani Antep'te. Güzel söz. Peki ben o zaman adisyonu isteyeyim. Fiyatları söyledikten sonra son durağımıza gidelim. Tamam, olur. Son durak diyorum ama yani sizin de gidebileceğiniz bir son durak. Ondan sonra başka Evet. bir durağımız daha olacak, merak Hı hı, etmeyin. hı hı. Adisyon gelirken siz de bir yandan videoyu beğenmeyi unutmayın.
Gaziantep'liler. Hadi bakalım. Aynen öyle. Takip butonuna basalım. Hı. Beğen ve takip butonuna özellikle. Hype da var. Aynen öyle. Bunlar bizim alkışımız. Kesinlikle öyle. İzleyenler şu an acıkmıştır yani kesinlikle. Beğen butonuna basarlarsa her ay gelsinler Antep'e. Allah nasip etsin bunu. Amin inşallah. Adisyonumuz geldi. Ciğer porsiyonu 450 lira. Ayranlar 30'ar lira. Hı hı. Toplamda 510 lira verdik. Burayı toparlıyoruz. Aynen öyle. Bir lahmacun gösterelim. Bir de soğan kebabı. Soğan Tam kebabına mevsim. gidelim. Üf. Aynen öyle. Üf, tam mevsim var ya. Çok güzel soğanlı lahmacun ve soğan kebabı. Aynen öyle. yiyeceğiz. Soğan kebabı yiyeceğiz inşallah. Hem de- Şimdiki durağımız orası. Antepliler biliyor ama bence İstanbul'dan gelecekler çok bilmiyorlar orayı. Bilmiyorlar yok. Senin Hı hı. sayende öğrenmiş Aynen olacağız. öyle olacak. Ben de ilk defa gidiyorum. Hı hı, hı Hadi hı. bakalım. Orada görüşürüz. Orada görüşürüz. Son durağımız olan Kasap Halil Usta Fırınlı Et Lokantası'na geldik. Burada soğan namına her şey var. Her şey var. Evet. Sabah geldiğiniz zaman beyranı var, Beyranı var, katmeri var. katmeri var. Ne istiyorsanız aslında kahvaltı da var, öğle Aynen yemeği var, öyle. akşam yemeği de var. Aynen öyle. Sen burayı çok seviyorsun. Evet ben sürekli gelirim buraya. Çok güzel. Zaten liste oluşturalım dediğimde abi burayı yazman lazım. Aynen öyle. Burası güzel dedi Hı hı, çünkü. hı hı. Şimdi mevsim itibariyle tam soğan mevsimindeyiz. Bundan Evet. dolayı Antep'te Soğan lahmacunu. soğan lahmacun ve soğan kebabı Soğan yapılıyor. kebabı. Evet. Soğan lahmacun Antep'in kışın vazgeçilmez bir yemeklerinden bir tanesidir. Onda nar ekşisi de var. Nar ekşisi var, ayva var, ceviz var, soğan var, kıyma var. Çok güzel. İstiyorsan ondan başlayalım. Tamam başlayalım. Diğerlerini anlatırız. Evet. Burada soğan kebabımız da var. Aynı zamanda bir tane de Ali Nazi'miz var ama Hı hı. öncelikle şu Soğanlı lahmacundan soğanlı başlayalım. lahmacundan başlayalım. Arkasını da göstereyim sizlere. Bu şekilde. İncecik, Aynen. ince hamur, Bayağı çıtır duruyor. malzemesi bol. Şöyle bir ucundan Şöyle katlayacağız abi, bunu katlamamız lazım. tamam. Ortadan bölüyorum ben. Sen bu işin profesörüsün. Aynen Hadi öyle. bakalım. Böl. Hı hı, fazlası size gitti. Aynen. Kısmetinde hep böyle oluyor. Aynen Fazlası öyle. bana geliyor. Gene tercihe bağlı olarak limon sıkabiliriz tabii buna. Olur. Hafif bir limon sıkarız. Ben şöyle bir bunu da ikiye böleyim. Malum Tamam. bugün hep et yiyoruz. Şu an ürik asit gönder baba gönder diyor. Gönder baba. Maydanoz koymuyor musun sen? Ben sade yiyeceğim abi. Tam iyice tadını almak istiyorum yani. Hadi bakalım. Allah Şey Allah. tercih meselesi maydanoz. Konabilir, konmaya da yani. Ya ben nane seviyorum. Evet. Nane limon. Hı hı, Çünkü hı ikisi güzel yakışıyor. Ama gerek yok. Bence sade Hı hı, tadına hı. bakalım. şu Aynen anda. öyle. Soğan baskın geliyor. Nar ekşisi de geldi. Zaten eğer baskın gelmezse o lahmacundan hayır çıkmaz. Beklentimin üzerinde şu anda. Hı hı. Bir de limon sıkınca çok güzel oldu bence. Asidini çok güzel ayarlamış olduk. Yedikçe istiyor. Damak istiyor yani. Kesinlikle limonla beraber bak o kadar güzel asitli tat, ayva tadı geliyor. Beğendim. Bu gayet güzel. Burada da sebzeli olan versiyonu var. Yani normal lahmacun var. Bu da sarımsaklı. Hı hı. 4 mevsim bulunur yani. Onun da tadına bakalım. Ona da limon sıkacak mıyız? Sıkabiliriz. Senden yardım alayım. Şunu şöyle katlıyoruz. Aynen öyle. Katlıyoruz. Kopar bakalım. Büyük kısmı kime gelecek? Ben bu sefer yine küçük alacağım. Büyük adama büyük gidiyor abi. Abi ben anlamadım. Şansıma mı artık bilmiyorum. Kısmetiniz bol. Öyle Evet. söyleyelim. Kısmetim bol. 2025 çok güzeldi. 2026 daha kısmetli olacak. Hı hı. Bu arada hiç bahsetmedik ama sen ne iş yapıyordun Emre? Ben normalde elektrik mühendisiyim. Evet. Ama atadan babadan gelen ayakkabı terik üretim firmamız var. Çok Orada güzel. toptan satış, üretim, imalat şu an için devam etmekteyiz. Çok güzel. Yurt içi yurt dışı her yere Tabii satıyorsunuz. oluyor evet. Peki. Belli zamanlarda oluyor. Nasıl modeller var? Mesela benim için 46,5-47 numara var mı? Sizin için özel üretiriz. Üretir misin? Üretiriz. Vallahi süpersin ya. Süper sevindim. O zaman lahmacundan sonra bir de ayakkabı testi diyormuşum. Peki. Ben bunu deniyorum. Sen denedin Tabii mi? ben soğanlıyı bitirmek üzereyim. Bunda sarımsak baskın. Hı hı. Ama sebzeli baskın. Hepsini böyle tane tane alıyorsun. Hamur yumuşak bir hamur. Sert bir hamur değil. Yumuşak ve ince olması gerekiyor İnce. zaten. Ama biraz çıtırlık olması gerekiyor lahmacunda yani. Güzel beğendim.
Bu böyle tam usta lahmacunu. Yani eve ustalar geldi çalıştılar. Onlara ısmarlayacağım bir lahmacun. Aynen öyle. Çok güzel bir lahmacun. Soğanlı lahmacuna gözüm kaldı. Benim size özellikle buraya getirmemdeki sebep soğanlı lahmacunu görmenizdi. Evet, ben Tatmanızdı. Antep'te yediğim en iyi lahmacunlardan biri. Evet, takipçilerimiz gelirse muhakkak bunu istesinler Evet. özellikle. Şimdi sırada ne var? Şimdi yine olmazsa olmaz kış aylarının vazgeçilmezi soğan kebabımız Evet. var. Soğan kebabımızda ayva var. Ayva var. İsteğe bağlı olarak patates de konabilir. Soğan ve kıyma var. Çok güzel. Bunu normalde bir tepsiye hazırlıyorlar. Aynen öyle. Tepsiye teker teker malzemeni diziyorlar. Soğanla ikiye bölüp arasına kıymasını koyuyorlar. Hı hı. Ayvalarını üzerine ekliyorlar. Tepside pişirdikten sonra terlemesi için bekletiyorlar. Evet. Sonrasında siz sipariş verdiğinizde böyle porsiyonlayıp veriyorlar. Aynen Onu öyle. tekrar bir ısıtıp o şekilde Hı hı. servis Hı ediyorlar. hı. Bunu nasıl yiyeceğiz peki? Şimdi bunu yine bizim tırnaklı ekmeğimizin olduğu gibi açık ekmeğimiz var. Aynı Tamam. fırından çıkan. Açık ekmeğe bunu dürüm edip yiyeceğiz yani. Abi her şeyi Benim tarzım bu. Yatıracağız. Dürümdür, yatıracağız. yatıracağız. Evet, Lütfen. soğanlı eti yatıracağız. Evet. Başlayalım o Hı zaman. hı, buyurun. Onu ikiye böl bence. Bölüşelim. İkiye mi böleyim? Tamam. Aynen. Tarafınızı seçin. Seçtim. Soğanlar kabuklarıyla pişiyor. Kabuklarıyla pişer. Ama bu şekilde kolayca ayrılıyor yani. Yani ben aslında çok çatal kullanmam. Bıçak bunu yerken Ha, bir elimde çatal, diğer elimle elimi kullanıp soyarım. bu şekilde. Aynen şu şekilde. Ben de böyle yaptım. Hı hı. Bunun üzerine kıymayı alıyorum. Kıymayı evet. Onu da böldüm. Parçaladım. Biraz da ayva koyabiliriz. Ha, O da mükemmel tat verir çünkü. olur. Bunu bir bütün olarak koyabiliriz bu Koyabilirsin dürüme. şöyle. Ayvalı. Limonunu, pul biberini atalım yine, tuzunu. Pul biber. Tamam. Tuz. Hı hı. Pul biber. Ayvaya pul biber. Sana da verdim. İsteğe bağlı olarak Tamam. ben çok tercih etmiyorum ama soğan piyazımız vardır yine. Ha, Nar bunun ekşili için mi geliyor? maydanozlu. Bunun için özel geliyor. O zaman geldiyse hakikaten küçük Hı hı. küçük doğranmış bu da. Ben Ha, sade öyle yerim. mi? Hı hı, Nasıl tercih. geri alacağız şimdi? Zamanı geri alamıyoruz. Neyse böyle deneyeyim ben. Ben de sade deneyeceğim. Sen sadesini Hı hı. yorumla, ben de bu şekilde Hı. yorumlayayım. Kıyma tabii ki gene zırh kıyma. Zırhta çekilmesi gerekiyor kıymanın. Burada gerçekten büyük bir mutfak var bu Tabii arada. tabii. İçerisi ordu gibi Hı hı. çalışıyor. O yüzden sabah saatlerinden itibaren birçok şeyleri yapmaya Özellikle başlıyorlar. cumartesi ve pazar Aha. çok yoğun oluyor akşam saatlerinde. Hmm. Boş yer bulmak imkansız gibi bir şey. Hadi bakalım. Tadına bakalım. Biz normalde bu soğan kebabını bir büyük tepsi olarak söyleriz. O gelir önümüze. Tamam. Soğan kebabının suyuna ekmeği banmamız gerekiyor. Ha, Ki suyunun tadını alalım. banalım. Evet, siz banacaksınız buraya. Tamam. Şöyle. Aynen. Üf. Bak 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 bak. Asıl lezzeti suyunda zaten. Soğan aromalı. Hı hı. Çok güzel. Bunun yeme stili böyle mi? Yeme stili bu bunun. Wow be. Bu Çok güzel. stil patlıcan kebabında da yine aynıdır mevsiminde. Tepsiye banıp yemek gerekiyor veya tabağa banıp o suyuna, o tadına varmak gerekiyor. Patlıcan mı balcan mı? Balcan. Pardon, yanlış söyledim. Balcan kebabı. Tamam. Gaziantep'te balcan diyorlar patlıcan kebabına. Ama gerçekten çok güzel oluyor. Özellikle böyle Ağustos sonu Eylül başı yemeniz lazım. Patlıcanın en güzel zamanları. Bu bölgeye zaten geldiklerinde Urfa'ya, Birecik'e özellikle gittiklerinde tam böyle Ağustos ayı 3. haftasından itibaren muazzam bir patlıcan kebabı yersiniz. Aynen Balcan öyle. kebabı pardon. Bu arada farkındaysanız ıslak mendiller sarı lacivert. Birçok şey sarı lacivert dükkanda. Söylemiyorum. Ben bir şey söylemiyorum. Artık 2026 totalini yaptım. Bırakın da biraz biz şampiyon olalım. Adam Galatasaraylı. Bugün Galatasaray Aynen marka öyle. yaptık. Sarı kırmızıdan dönmeyiz biz. O dönmez. Ben de sarı lacivertten dönmem artık. Ezeli rekabetimiz var. Aynen. Birimiz olmazsa öbürümüz olmaz. Ebedi de dostluğumuz var. Dostluğumuz var. Aynen öyle. Bazen ben takılıyorum. Bana kızıyorlar. Bu kadar ciddiye almayın. Yani espri yapıyorum. Tabii. Birbirine takılmak bu işin güzelliği. Aynen öyle. Hakaret etmek yanlış bir şey. Tabii ki. Yani sonuçta benim ailemde de Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Tabii Fenerbahçeli, ki. Trabzonspor bir sürü insan var. Herkesin görüşüne saygı durmak Tabii ki. gerekiyor. Medeni ülkedeyiz. Aynen öyle. Futbolda da medeniyeti getirmemiz lazım. Kesinlikle Her zaman öyle. olduğu gibi. O zaman neye geçiyoruz? Şimdi sıradaki son lezzetimiz Ali Nazik. Evet. Bu hazırlanış itibariyle benim çok fazla görmediğim bir alinaz. Farklı bir tarzda. Parça etleri var, av biberi var. Bunları böyle tavada Tabanında soteliyor. sövme patlıcan var. Sövme patlıcan var. Aynen. Süzme yoğurdu var. Çok güzel. Biberleri var kenarında ve
bunun özelliği bol tereyağında Bol tereyağında. soteleniyor Hı hı, olması. hı hı. Evet. Usta bunu çok güzel hazırladı bence. Teker teker parçaladı. Tavada hazırladı. Siz sipariş verdiğiniz anda hazırlanıyor. O yüzden önemli lezzetlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Nasıl yiyeceğiz bunu? Bunu da benim tercihim sokum sokum yemek yani. Nasıl yani? Yani hemen onu da göstereyim. Yine açık ekmeğimizi alıyoruz. Tamam. Bende Abi- bir sokum var. Ama patlayacağız abi. Ama yapacak bir şey yok abi. Antep'teyiz. Onun içine direkt yatırabiliriz yani. Yatıralım o zaman Yatıralım, direkt. hı hı. Siz öğrendiniz abi burada artık bu işi. Antep'te sokumu yatırdık. Hı hı. Hmm. Hmm. Yoğurdundaki tat. Abi bir dakika bu çok güzel bir şey. Hadi be. Bir tadına bakabilir miyim şöyle? Tabii tabii. Patlıcanı falan ağza geldi. Abi inanılmaz. Hı hı. İnanılmaz bir yemek bu. Alsana Allah aşkına. Abi siz devam edin. Siz daha masanın güzel. Şeyi zirvesi buradaymış. Haberimiz yokmuş ya. Onu sona sakladık ama. Ya sen bana hep sürprizler yapıyorsun. Çok güzel. Mükemmel. Ha? Mükemmel. Ben böyle bir şey görmedim bak. O kadar Ali Nazik ben yani burun kıvırdım. Dedim ki Antep'teyiz. Hı hı. Soğan kebabı yiyelim falan. Bu abi buranın zirvesi. Ama Bunlar çok güzel ama. Ali Nazik'ten Ali Nazik Antep'te çok farklı oluyor. Kıymalı yapan var. Evet. Yani patlıcan koymadan yapan var. Buradaki çok güzel Aha, abi. buradaki çok özeldir. Ekmek alayım. Tabii ki. Bir sokum alıyorum. Hatta Aha. 2 sokum oldu bu. Sen de al. Kaşığını al. Şöyle dalalım. Aynen öyle. Kaşıkla dibinden sıyıracaksınız. Ha, bir En dakika. dibine ineceksiniz yani. Heh. Ha, patlıcanını al. Hı hı, hı hı. Biraz elimi bulaştırmış oldum ama Önemli değil. Dibini görmeden sonunu ekmeğe- görmeden olmaz diyorsun. aynen öyle. Ben gene kocaman bir porsiyon yaptım Evet ben kendim. küçük aldım. Valla bu yemekten çok keyif aldım. Gerçekten çok teşekkür Aynen ederim. öyle rica ederim abi. Yani her biri ayrı ayrı lezzetli Kesinlikle ama öyle. ne oldu biliyor musun? Hani iyi başladık. Dozajı yükselterekten Hı hı. en sonda zirveye Finalde çıktın abi. zirveye çıktık. Abi bravo. Gerçekten Aynen öyle. burası çok güzelmiş. Mutlu ettiysek ne mutlu bize. Burada ette Kasap Ali Usta fırının et lokantası gerçekten. Bir de burada başka tavalar da var değil mi? Tabii başka mesela patates tavası olur. Al biber tavası var. Evet. O da çok özel bir yemek. Buraya has. Evet. Onun dışında yine istenildiği takdirde tepsi yemekleri yapmaktalar. Çok güzel. Siz gelmeden ayırtabiliyorsunuz, sipariş Tabii verebiliyorsunuz. telefona sipariş verip gönderiyorlar da gelip alabilirsiniz yani. Ali Nazik muazzam. Aynen Yani öyle. ben bunu yemek için tekrar geleceğim. Açık ve net söyleyeyim. Hı. Gaziantep'te birçok yemeği özlüyorum ama onların arasına girecek yemeklerden bir tanesi de Evet. bu. Üst sıralarda olacak bir yemek yani. Kesinlikle. Ben tamam abi. Niye? Güzel gitti. Niyesini söyleyeyim mi? Akşam hazırlık yapmışlar. Annesi güzel yemekler yapıyor şu anda. Ellerine sağlık onun da. Siz şimdi bu videonun burada kapanışını yaptıktan sonra oraya da böyle küçük anekdotlar görmüş olacaksınız. Yani Antep yemekleri yiyeceğiz. Evde dayak yemek istemiyoruz. Yemek Evet. yemeye gideceğiz eve. O yüzden yememiz lazım. Aynen öyle. Bu kadar yemeğin üzerine 2-3 saat sonrasında evde de yemek yiyeceğiz. Size böyle bir iki tane bir şey gösteririz. Tabii Yani gösterebiliriz. tabii. Evlerde yapılan yemekleri Ha. tabii ki her yerde bulamazsınız ama Evet. en azından şunu söylemiş olalım. Evlerde bunların belki 20 katı, 30 katı yemek yapılıyor. Tabii yani evlerde hep bunları yemiyoruz. Farklı çeşit yemeklerimiz de mevcut yine. Kesinlikle. Ben de mesela birkaç tane akşama şunu hazırlıyoruz dedi Emre. Dedim ki ya ben onu ilk defa duyuyorum. Yani Hı daha hı. önce duymadım. Hı hı. Dolayısıyla o yemekleri size göstermek istiyoruz. Buranın kapanışını yapıyoruz. Şehrini gezdir. Gaziantep gerçekten çok güzeldi. Kapanıştan önce bir adisyonu söyleyelim, ardından kapanışı o zaman yaparız. Şimdi Antep'e gelme zamanı. Aynen öyle. Antep'e bekliyoruz herkese. Ocak ayı en güzel zamanlardan biri. Aynen öyle. Soğuk, donarsın, içeri girersin, yemeğini yersin, ısınırsın. Aynen öyle. Adisyonumuz geldi. En beğendiğimden başlayayım. Ali Nazik yaprak et var üzerinde kocaman. Hı hı. 700 lira. Soğan kebabı 650 lira. Sebzeli lahmacunumuz 170 lira. Soğanlı lahmacunumuz 190 lira. Ayranlarımız var 40'ar lira. Sularımız var 15'er lira. Toplamda 1820 lira. 2 kişi tıka basa Çok rahat doyar. 2 lahmacun, Fazlasıyla. 2 ana yemek ve ortaya gelenleri görüyorsunuz. Bunlara Aynen. dokunamadık Meze bile. tarzı Bunlar da- fazlasıyla doyulur. Gayet güzel, Aynen lezzetli öyle. bir yemek oluyor. Kesinlikle öyle. Çok güzel. Çok beğendim. Vallahi burası teşekkür ederim sana. Rica Tavsiye ederim. ettim. Ne demek? Afiyetler olsun. Şimdi gelelim Gaziantep videosunun sonuna. Bu video gerçekten birçok kişiye öncülük edecek. Gaziantep'e geldiğinizde bu lezzet duraklarını gezeceksiniz biliyorum. Hatta daha önceden kanalda yer alan bazı videolarımız da var. Gaziantep'le ilgili onları da mutlaka incelemeniz gerekiyor. Ama bugüne kadar ilk defa belki sizlere evde nasıl yemek yapılır onu göstermiş olacağız. Aynen öyle. Emre ile beraber şimdi Emre'nin evine gidiyoruz. Hı hı. Sağ olsun.
kalabalık aile olacak değil mi? Restoran olarak son noktamız burasıydı. Şimdi Evet. ailecek kalabalık bir şekilde yemek yemeye eve geçiyoruz. Kimler geliyor? Dayımlar var, teyzemler var, Tamam. kuzenlerim var. Eşin geliyor, çocuğun Eşim geliyor. geliyor, bebiş geliyor, Bebiş geliyor. annem babam hep birlikte olacağız. 15 kişi falan oluruz herhalde. Oluruz. İyi maşallah. Kalabalık aile yemeklerini severiz biz de. Aynen öyle. Yılbaşında da size böyle bir sofra da göstermek istiyoruz. Hı hı. O yüzden videonun kapanışını burada yapıyoruz. Orada güzel küçük bir klip yapacağız. Ardından sonraki haftada Perşembe görüşmek üzere sizlerle vedalaşacağız. O zaman video biterken sizler ne yapacağınızı biliyorsunuz. Videoyu beğenirseniz ve aşağıdan hype'larsanız mutlu oluruz. Henüz abone değilseniz de bu videonun hatırına ardından abone olunur. Bundan sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. Emre çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Senin söyleyeceğin bir Ayaklarınıza şey var mı? sağlık. Bol bol beğeni bekliyoruz. Güzel yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederiz. Çok önemli ama değil mi? Aynen öyle. Evet. Gaziantep'te de sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Valla süpersin. Çok teşekkür ederim. Şimdiden herkesin yeni yılı kutlu, mutlu, sağlıklı olsun. Bugün hiç yememişçesine çok güzel bir sofrayla tekrardan karşınızdayız. Aynen öyle. Emre çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evini açtın bize. Evet. Ailen, annen, baban bize evini açmış oldu. Çok güzel yemekler yapmışsınız. Rica Çok ederiz. teşekkür ederim. Gaziantep'te evde ağırlama gerçekten çok özel Ev oluyor değil mi? kültürü bambaşka. Çok güzel. Bugün nelerimiz var birazcık bahsedersen en azından farklı ev yemeklerinden de bahsetmiş Tabii. oluruz. En başta yeşil olarak gördüğümüz fıstıklı peynirli böreğimiz var. Şekerli o, tatlı. Aynen tatlı. Çok güzel. Onun yanında sebzeli böreğimiz var. Hı hı. Onun yanında şehriyeli pirinç pilavımız var. Çok güzel. Yanında narlı, havuçlu, mısırlı salatamız var. Salata çok güzel gözüküyor bu arada. Ana yemek olarak da yuvalamamız var. Hı hı. Antep'in yöresel meşhur yemeği. Evet. Yuvalamanın yanında kilis kebabımız var. Hı hı. O da yine Antep'in yöresel güzel yemeklerindendir. Bu kilis kebabını mesela çok fazla yerde bulamazsın. Yok, restoranlarda bulamazsınız yani. Evet, gayet İmkansıza yakındır. Çok güzel nadir. Bu? Onun yanında bu da çok özeldir Antep'te. Yağlı köfte dediğimiz Hmm, köfte çeşidimiz vardır. Bunu da bulamazsınız çoğu yerde yani. çok Bu da güzel. çok emek isteyen, kilis kebabı, yuvalama. Bunların hepsi çok emek isteyen yemeklerdir. Burada çok güzel bir turp var. Aynen, turpumuz var, yeşil biberimiz Hı var. hı. Biber, Onun dışında içeceklerimiz var. çok güzel. Biber acı galiba. Acıdır, evet. Renginden belli ediyor kendini. Aynen öyle. Ama biz çok tatlı bir sofrayla ve çok tatlı bir aileyle beraber yiyeceğiz. O yüzden çok mutluyum. Gerçekten hani çok teşekkür ederim sana. Rica ederim. Hem bugünkü video için hem de evinde de ağırladığın için. Rica ederim. Ne demek? Benim Bunu için da bir onur. göstermek istedik sizlere. Hı hı. O yüzden Hı hı. videoyu buradan kapatmış olacağız. Hı hı. Önümüzdeki hafta Perşembe saat 19'da yeni bir videoyla karşınızda olacağım. Ben buranın tadını çıkarıyorum efendim. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşmek üzere.